Merhaba Deniz Akademi izleyenleri. Bir önceki videomu izlediyseniz eğer hikayelerle ilgili beni az çok tanıyorsunuzdur. Ama ben kendimi bir kere daha tanıtayım. Benim adım Melda Göknel. Storytelling ve Design Thinking eğitimleri veriyorum. Hayatım kelimelerle, hayallerle, yaratıcılıkla ve iletişimle dolu. Ve şimdi bu bölümde sizinle bir konuda daha sohbet edeceğiz. Bu da şu. Eğer hayatınız boyunca tanımak istediğiniz kişiyle karşılaşırsanız kendi hikayenizi nasıl anlatacaksınız? Ya da nasıl akılda kalacaksınız? Yani anlatmaya değer en önemli hikaye sizin hikayeniz konusunda konuşacağız. Çünkü şans fırsatlara hazırlıklı olmaktır. Kendinizi iyi tanıyabilmek için, yani gerçek anlamda böyle hani sağlam duruşunuz ve kendinizi bütünsel olarak algılatmanız için aslında 7 tane soru vardır. Bu soru önünüze alıp düşünmeniz gereken şeylerdir. Ben bunlara pis yedili diyorum. 7 tane muazzam soru. Biraz böyle kendimden de bahsederek, ben de bu sorulara cevap vererek, yani şöyle düşünün, ben sizin karşınızda eğer bunu yapabiliyorsam, sizin de kendi karşınızda bunu yapabilmeniz lazım. Bu soruları not ederek bu sohbete dikkat etmenizi istiyorum. İlk sorumuz şu, sloganınız ne? Yani size ne ilham verir? Hayatta hep aklınızda düşündüğünüz, kendiniz için kurguladığınız, gittiğiniz yerde size destek olacak, isminizin altında yazacak olan o motto denilen şey nedir? Bana en çok ilham veren şey, benim kendi sloganım şu. Her şeyi bilmeyebilirim ama her şeyi öğrenebilirim. Bu sizin hayatınızı neye göre yaşadığınızı gösterir. O zaman ikinci soruya geliyoruz. Temel arzunuz ne? Yani neyi gerçekleştiriyorsunuz? Şu an. Ben ne yapıyorum? Sürekli öğreniyorum ve öğrendiklerimi paylaşıyorum. Yani aslında hayattaki kurgum, sloganım, adımın yanında yazacak markanın altındaki vaatle eşdeğer bir şey yapıyorum. Siz peki kendi vaadinizle gerçekleştirdiğiniz arasında neredesiniz? Peki kendimi her seferinde nasıl yaratıyorum? Yani stratejim ne? Kendime yönelik, potansiyelimi gerçekleştirmek için kurguladığım strateji ne? Ben ne yapıyorum? Yazıyorum, çiziyorum, öğreniyorum, anlatıyorum, paylaşıyorum, yeni kanallar öğreniyorum. Bütün buralarda sizlere ulaşmaya çalışıyorum. Yani hayat stratejim benim tamamen yine kendime koymuş olduğum vaatle ilgili bir şey. Bunu bir gözden geçirin. Peki hedefiniz ne? Yani neyi arzuluyorsunuz, neyin üstesinden gelmeye çalışıyorsunuz, neyi başarmayı kafaya taktınız? Benim üstesinden gelmeye çalıştığım şey aslında şu. Can sıkıntısı, sıradanlık, vasatlık ve kavgalar. Bunların üstesinden gelmek için neyi başarmaya çalışıyorum? İnsanların daha iyi iletişim kurmasına, kelimelerin bir insanı öldürebilecek kadar güçlü şeyler olduğu için bunları daha yumuşak, daha empatik yaklaşmalarına, dünyanın gerçekten sıradan, vasat şekliyle çok sıkıcı olduğunu ve hayal gücü denilen zihinsel zenginliğimizi yeni bir şeyler ortaya koymak için, daha güzeli bulmak için, daha iyi bulmak için kullanmaya aslında bunun için çabalıyorum. Bunun için kendime bir yol çizdim. Şimdi bunlar neşeli sorular. Yani ilk dördü güzel. Yani işte hayat amacınız, stratejiniz, hedefleriniz, arzularınız, sloganlarınız. Bunlar çok neşeli, güzel sorular. Şimdi gelelim 2 tane sorumuz var ki bunlar olabildiğince zor sorular. Nadiren kendimizi böyle karşımıza alıp konuştuğumuz şeyler. En büyük korkunuz neler? Yani sizi kırılgan kılacak, ortaya çıktığı zaman rahatsız olacağınız şeyler neler? Bunlar korkunç şeyler olmak zorunda değil. Yani hani en büyük korkunuz tabii ki, yani mesela herkes gibi benim kendi korkularımdan bahsedeyim size. Herkes gibi tabii ki benim de bir ölüm korkum var çünkü çocuğum var. Ölüm korkum kendimle ilgili değil, aslında benden sonra, nasıl kendim artık büyük bir şey olarak görüyorsam, benden sonra o hayatın nasıl devam edeceğiyle ilgili. Başka bir korkum hasta olma korkusu. Çünkü aslında köken korkum şu, yalnızım. Yani ben işimi yaptığımda, eğer siz kurumsal hayatta çalışıyorsanız, ki girişimcilik videomu mutlaka izleyin çünkü kurumsal hayatla girişimciliğin arasında bayağı bir fark vardır. Bunu da ondan sonra mutlaka bir takip edin. Bir girişimci olarak, tekil bir girişimci olarak aslında benim dişim ağrıyamaz. Hasta olamam, yorulamam. Çünkü bir az solist gibi
Benden başka sahneye çıkacak hiç kimse yok. En büyük korkum bu. Ya bana bir şey olursa? O zaman en büyük korkunuzla ilgili neler yapıyorsunuz? En büyük korkunuzla ilgili aslında bunu güce çevirecek nasıl fikirleriniz var? Bunlar da düşünmeye değer şeyler, hikayenizi güçlendiren. Şimdi geldik daha da zorlu bir soruya. En büyük zaafınız ne? Yani başkaları bildiği zaman çok huzursuz olduğunuz şey nedir? Benim tabii ki birçok zaafım var ve buradan tabii ki her şeyi söyleyemem ama bir tanesini sizinle paylaşmak isterim. En büyük zaafım benim hayır diyememek. Yani bu kadar kendimi hani tekil bir halde durmak, yorulmak, çalışmak falan konusunda da böyle hani güçlü bir insan olmakla birlikte hayır diyemediğim için işte kendime ait zamanı mesela bir öğrencim aradığı zaman ona zaman ayırıyorum. Bir yerde konuşmacı olmam istendiği zaman oraya gidiyorum. Aslında kendime ayırdığım bir zamanda başka bir şeyler yapıyorum. Ve aslında o korkumla zaafım hiç de uyuşmuyor. Kendimi öncelikli bir hale sokamıyorum. Ve bu bir zaaf, yani her yerde olmak, her şeyi yapmak bir zaaf. Bunun dışında birçok daha zaafım var ama ben bunları kabul ediyorum. Çünkü bunlar da benim bir parçam. Sonra çok tatlı bir şeye geliyoruz. Yaratıcılığınız. Siz kimlere nasıl ilham veriyorsunuz? Bunu anlamak ve bunu kendi kendinize bulmak, hikayenizin bu kısmı biraz zordur. Ben çok şanslıyım. Neden? Çünkü öğrencilerimden geri bildirim alabiliyorum. Eğer siz almıyorsanız bunu isteyin. Etrafınıza sorun. Deyin ki benden bir şey alsam bu ne olurdu? Kendine katacağım bir şey olsaydı benden bu ne olurdu? Benim arkadaşlarımın bana söylediği şeyler bana her zaman güç vermiştir. Yalnızlığımda da fark ettiğimde yalnız olduğumu, kırılgan olduğumu ya da hayır diyemediğim için kahretsin falan deyip dinlenmediğim zamanlarda bana güç veren 3 tane şey var. Arkadaşlarım der ki senin kadar gerçekten böyle çabalayan ve sebatkar olmayı isterdim. Öğrenmeye bu kadar açık olup bu kadar bir hafızam olmasını da isterdim ve hemen yaratıcı çözümler bulup bizi de güldürebilmek, bunları isterdim. Bunlar benim süper güçlerim. O yüzden düştüğüm zaman nasıl kalkacağımı da biliyorum. Bu 7 tane soruya cevap verdiğinizde o zaman sıradan bir insan olmazsınız. O zaman gerçek bir insan olursunuz. O zaman kendiniz olursunuz. O zaman dinlemeye değer bir hikaye olursunuz. Daha da ötesi hatırlanmaya değer bir insan olursunuz. En önemli hikayeleriniz bunlardır. Birisiyle tanıştığınız zaman kartvizitinize yazandan daha fazlasısınız. O işi nasıl yaptığınız, gelecekle ilgili planlarınız, endişeleriniz, korkularınız ve bununla yüzleşmeniz ve bunları birer apolet gibi omuzlarınıza taşımanız sizi gerçek, doygun bir insan yapar. Nasıl biz iştah olarak işte serbest gezen tavuk, ata tohumdan domates, işte doygun ekmek peşindeysek, insanlık da doygun insan peşinde, organik insan peşinde. İşte o zaman anlattığınız zamanki duruşunuz, yani kendinizi günahınızla, vebalinize, doğrunuzla, yanlışınızla karşınıza alıp o insanı severek, anlayarak, kabullenerek ortada dolaştığınızda, bununla beden aldığınızda o zaman anlattığınız hikaye, kendinizi gerçekleştirme biçiminiz, yaptığınız her işe dokunan harika bir cila haline gelir. Şıkır şıkır olur. Bu yüzden de anlatmaya değer hikaye sizsiniz. Pis yedilinizi karşınıza alın, kartınızı açın, açık oynayın ve gerçekten serbest gezen bir tavuk yumurtası kadar doygun ve akılda kalıcı bir insan olun. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, anlattıklarım hoşunuza gittiyse o zaman ne yapıyorsunuz? Beğene basıyorsunuz. Bu ve bu tip videoları ve tabii ki benim videolarımı izlemek istiyorsanız Deniz Akademi kanalına abone oluyorsunuz. Bu pis yediliği, bu soruları karşınıza aldıysanız ve bunları cevapladıysanız lütfen buradaki deneyiminizi bizimle yorumlarda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgili Deniz Akademi izleyenleri.